Evet, doğru duydunuz. Hytale'ı bitiriyoruz. Oyunda hali hazırda bulunan ama craftlanamayan zırhları artık yapabilir, yeni diyarlardaki zindanlara gidebilir ve birbirinden tehlikeli 3 boss'u yenerek Hytale evrenini kurtarabiliriz. Hem de bu sadece tek bir modla mümkün. Efsanevi yetimin de kendi mağarası var burada. Full set mitrili bir güzel üzerimize çekiyoruz. Kapının kilidini açmak için toplamamız gereken birkaç item var. Daha iyi anlayabilmeniz için size bir harita tasarladım. Öncelikle oyun sonu içeriğine erişmek için Adamantite, yani şu anda normal oyunda erişebileceğimiz en yüksek seviye ekipmanlara ihtiyacımız var. Bu zorunlu değil ama sinir krizi geçirmemek için gerekli. Bunun için ilk yapmamız gereken kobalt veya toryum kazmamız gerekiyor ama burada hazır kazılmışı var. Ardından bunları eritip külçe haline getirmemiz gerekiyor ama burada hazır eritilmiş de var. Ardından crafting bench'i yeterli seviyeye getirip bunlarla kazma yapmamız gerekiyor ve burada hazır yapılmış da var. Şimdi hazırsanız Zone 4'e gidip Adamantite bulmamız gerekiyor. Ama burada hazır bulunmuşu, eritilmişi ve zırh haline getirilmiş de var. Ve artık oyun sonuna doğru gitmeye hazırız. Pekala, buraya kadar her şey normal ilerledi. Şimdi modun nimetlerinden yararlanma zamanı. İlk olarak Endgame Workbench yapmamız ve seviye 2'ye yükseltmemiz gerekiyor. Ve ilk zindanımıza gitmek için Frozen Dungeon Key'i üretmeliyiz. Pekala, sanırım artık hazırız. Hadi bakalım bizi öbür taraftan nereye bekliyor. Ve işte donmuş zindan. Burada buz yaratıklarıyla savaşıp buz parası toplayabilir ve gizli tüccardan alışveriş yapabiliriz. Merak etmeyin, nerede olduğunu göstereceğim. Aynı zamanda da çevrede bolca mitril madeni de bulunuyor. Bir sonraki aşama için bize mitril madeni gerektiğinden bunları da kazmayı ihmal etmiyoruz. Şimdi zindana ilk adımımızı attık. 20 dakikamız var. Yeterli olacaktır çünkü burası pek de büyük değil. Hadi o zaman daha fazla vakit kaybetmeden etrafı keşfetmeye başlayalım. İlk durağımız buradaki mağara. Bakalım içeride bizi neler bekliyor. Burada buz fareleri var. Oh güzel, bunlardan para düşüyor. Bunlar bize kesinlikle lazım olacak, alalım. Derinlere doğru devam. Sanırım gitmemiz gereken yeri bulduk ama asıl mesele oraya nasıl ineceğiz? Buradan olmadığı kesin. Efsanevi yetimin de kendi mağarası var burada. Ya da vardı. Son olarak bir de buradaki kule kaldı. Tabii önce sizlerden çıkarmalıyım. İşte bu kadar. Önce üste çıkalım. Üste pek bir şey yok. 2 tane iskelet var sadece. Sandıklardan da bunlar çıktı. Şimdi alt kata bakalım. Ve evet, burada minik buz seronları var ve inanılmaz güçler, işlevleri gerçekten boylarından büyük. Bunlar yüzünden kaç defa öldüm sayısını bilmiyorum, hatırlamıyorum. Çok küçükler ve sayıları çok fazla ve çok hızlı vuruyorlar. Saniyeler içerisinde kendinizi mağlup buluyorsunuz bir anda. Galiba sadece buradaki mağara kaldı ama şelalenin arkasından gelen bir ışık var. Tüccarımız da buraya saklanmış tabii ki de. Alabildiğimiz ne varsa alalım çünkü boss ile kavuşmamızda olabildiğince güçlü olmalıyız. O zaman hazırsanız sonunda ejderhanın inine iniyoruz. Bu arada size bir taktik, özellikle bu kurbağaları ejderhanın yanına çekip birbirlerinin düşmesini sağlarsanız işiniz gerçekten çok kolaylaşıyor. Ve işte bu kadar kolay. Biz sadece yatıyoruz. Kendimi Kaptan Amerika gibi hissediyorum. Tabi bu sefer az önceki gibi havalı olmadı ama gerçekler de bunlar. Buradaki tüm işimiz bittikten sonra baştaki portala dönebilir ya da /leave yazarak hızlıca zindanı terk edebiliriz. Bir önceki dungeon'da lootladığımız sandıklardan, buz parası karşılığı ticaretten ve kazdığımız madenlerden elde ettiğimiz mitril madenlerini ve ekipmanları toparlayarak full set mitrili bir güzel üzerimize çekiyoruz. Ayrıca unutulmuş tapınaktaki bu elemandan da Adamantite karşılığı mitril alabiliyoruz. Ekstra bir taktik daha, satın aldığımız mitril kask ve göğsü de parçalayıcıda öğütüp mitril ingot elde edebiliyoruz. Yani eğer elinizdeki mitril yetmiyorsa bu taktiği kullanabilirsiniz. Mitril setimiz de tamamsa şimdi Endgame Workbench'ini bir seviye daha yükseltmeliyiz. Bunun için diğer gerekli malzemeler ek olarak yine mitril ve kestiğimiz ejderhanın kalbi de lazım. Masayı geliştirdikten sonra bataklık zindanı anahtarını da artık craftlayabiliyoruz. Ama Adamantite'ım eksik olduğu için gidip biraz maden yapmam gerekiyor sanırım. Ve işte oldu. Artık anahtarı portala yükleyip bir sonraki aşamaya geçmeye hazırız. Bu sefer bataklık bir alandayız. Ve önceki dungeon'a kıyasla gerçekten çok büyük ve daha karışık bir yer.
Öncelikle buranın boss'uyla hemen bulduk hadi kapışalım diyemiyoruz. Kapının kilidini açmak için toplamamız gereken birkaç item var. Bunlar Infused Drop, Swamp Gem, Swamp Ingot, Crocodile Scale ve Hedras Bramble. Hiç merak etmeyin, hepsini nereden bulabileceğimizi tek tek anlatacağım. O zaman hadi başlayalım. Burada toplamda bir 1,5 saatimiz var. Burası 3 dungeon arasında en büyük olanı ve ilerlemek için aşamaların olduğu tek zindan. İlk önce bu yolu takip ederek haritanın güneybatısındaki bu kampa ulaşıyoruz. Daha iyi anlayabilmeniz için size bir harita tasarladım. Buradan da konumu daha kolay bir şekilde takip edebilirsiniz. Buradaki düşmanları yendikten sonra hemen sandıktan gerekli itemi topluyoruz. Hatırlatmakta fayda var, bu zindanda çok fazla gizli sandık yer alıyor. Eğer benim gibi loot manyağıysanız burayı seveceksiniz. Ayrıca sandıklardan efsanevi hançerler de çıkabiliyor, onları bulmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki gerekli item için yeniden bu yol ayrımındayız. Bu sefer sağdan ilerliyoruz. Yol boyunca karşımıza yaratıklar çıkacaktır, onları da yenip geçiyoruz. Haritanın güneydoğusundaki bu harabe iskeleyi bulup aşağıya doğru takip ediyoruz. Buradaki golemi aradan çıkartıp duvardaki mücevheri de kazıyoruz. Size kazma gerekiyor, umarım yanınıza getirmişsinizdir bu arada. İkinci itemimiz de tamam. Şimdi geri dönüp biraz kuzeye ilerlediğimizde bu goblin yerleşkesi içerisine sızmış birisi var. Ama önce şu goblinleri temizlememiz gerek. Yoksa rahatsızlık vermekten başka bir şey yaradıkları yok. Bir de gülüyor. Ama etleri lezzetli ve yumuşak. Tam olarak bu kulede kendileri. Buradaki tüccar bize 3. ihtiyacımız olan itemi yani Swamp Ingot'ı satıyor. Aynı zamanda Onyxium zırhlarını da buradan alabilirsiniz. Ayrıca eklemekte fayda var, bu Swamp Ingot zindandaki sandıklardan da çıkabiliyor. Yani illaki tüccara ihtiyacınız yok. Sıradaki itemimiz timsah pulu. Goblin yerleşkesinden biraz kuzeye ilerlediğimizde uçurumun altında bir göl göreceksiniz. Burası timsah yuvası. Hemen yanınızdaki ipi kullanarak ya da eski usul bir şekilde aşağıya inebilirsiniz. Dikkat edin, burası timsahların yuvası ve siz davetli değilsiniz. Aradığımız pul maalesef bu timsahlarda değil. Bize daha özel bir şey lazım. Eğer mağaraya doğru yaklaşırsanız diğerlerine kıyasla daha cüsseli bu elit timsahı göreceksiniz. Ve gördüğünüz anda aradığınızın onda olduğunu anlayacaksınız. Tabii ki de size onu güzellikle vermeyecek. Zor yoldan almalısınız. Neyse ki uslu bir çocuk olduğu için annesinin sözünden çıkmıyor ve evinde kalıyor. Rahatça kesebilirsiniz. İşini bitirip pulda topluyoruz. Buradaki işimiz de bitti. Artık buradan ayrılabiliriz. İpten geri çıkalım. Şimdi haritanın kuzeybatısına bu yolu takip ederekten gidiyoruz. Yol boyunca yine bir sürü yaratık bulunuyor. Ben bunların hiçbirine saldırmadan direkt geçiyorum. Burada bu dikenli arkadaşı buluyorsunuz. Buna da dikkat edin çünkü bir saladığımı 10 metre uçuruyor. Özellikle bu dikenliyle savaşırken size tavsiyem önce etrafındaki düşmanları temizlemeniz. Çünkü güçlü bir düşmanla savaşırken etraftaki bu küçük haşereler bizim canımızı çok sıkıyor. O yüzden önce onlara odaklanıp daha sonra mini boss'u keserseniz daha iyi olur. Bu arada bu mini boss size zehir efekti veriyor. Bu harita boyunca sandıklardan bulabileceğiniz antidotlarla veya tüccardan aldıklarınızla zehir efektini sıfırlayabilirsiniz. Aynı zamanda bu zindanın ana boss'u için de lazım olacaktır. İçinden çıkan Hedras Bramble itemini de alıyoruz. Artık itemlerin hepsi tamam. Şimdi boss'a gidebiliriz. Gerekli olan tüm itemleri topladık. Şimdi boss'un kapısına dayanıp yanındaki çalışma masasından kapının anahtarını üretmeliyiz. Artık kapıyı açabiliriz. İçeri girmeden önce özellikle bir sürü can iksiri getirmeyi unutmayın.
İçinden çıkan itemleri de alıyoruz. Asıl bize lazım olan ise bu yeşil olan Hedra'nın mücevheri. Çünkü bir sonraki seviyeye geçebilmemiz için gerekli. Hemen ayrılmadan önce buradaki kalan tüm zamanımızı değerlendiriyoruz. Bol bol para toplayıp tüccardan özellikle Onyxium için zırh satın alıyoruz. Daha sonradan bunları parçalayıcı kullanarak Onyxium külçesine çevirebileceğimizi unutmayın. Şimdi ayrılma vakti geldi. 2 zorlu boss'un ardından şimdi sıra final boss'unda. Eğer videoyu buraya kadar izlediysen ve içeriklerimi beğendiysen videoyu beğenerek bana devam etme motivasyonu sağlayabilirsin. Ve Hytale evreni merak ediyorsan kanala abone ol ki bu evreni beraber keşfedelim. Üçüncü boss çok daha zorlu olacak, bu yüzden güçlü ekipmanlara ihtiyacımız var. İlk önce Hedra'nın mücevheri, Mithril ve diğer gerekli itemleri kullanarak Endgame Workbench'i seviye 4'e yükseltiyoruz. Artık Onyxium zırhlarını yapabiliriz. Ama durun, tam burada iki seçeneğimiz var. Onyxium zırhı üreterek devam edebiliriz ya da Workbench'i bir seviye daha yükseltip Prisma setini yapabiliriz. Benim tavsiyem Onyxium'u es geçip direkt olarak Prisma zırhlarını üretmeniz. Çalışma tezgahını seviye 5 yapmak için bize Mithril, Onyxium ve Essence of the Forest gerekiyor. Mithril ve Onyxium'u zaten nerede bulabileceğimizi biliyorsunuz. Orman özü ise yine ikinci dungeon'daki boss'tan ve boss'un spawnladığı mini yaratıklardan düşüyor. Malzemelerimiz de tamamsa tezgahı 5. seviyeye yükseltelim. Prisma zırhlarını üretmek biraz maliyetli olsa oyunun en güçlü zırhı artık üzerinizde. Sıra 3. zindanı açan anahtarı üretmekte. O da artık tamam ve hazırsanız son boss bizi bekler. Karşınızda 3. zindan. Burası ilk zindan gibi soğuğun hakim olduğu bir bölge. Sanırım 2. zindanın içi daha dolu olduğu için yanılmışım. Çünkü aslında en büyük zindan burası. Biraz ilerlediğinizde etrafta bu tarz harabeler görebilirsiniz. Etraflarında genelde iskeletler var ve içlerinde de loot sandıkları var. Haritayı açtığınızda görebileceğiniz üzere aslında çok fazla bu tarz tekrar eden harabe var. Kaynak toplamak istiyorsanız diğer yerleri de lootlayabilirsiniz. Ama bizi ilgilendiren yer haritanın merkezindeki bu bölge. Tahmin edebileceğiniz üzere boss burada ve biz de oraya gideceğiz. Biraz yaklaştığımızda aynen agrosunu çektik üzerimize. Burada şöyle bir taktik önerebilirim. Golemin ilk beklediği sütuna yakın savaşırsanız her canınız azaldığında bu sütun etrafında golemi oyalayıp iksir içebilirsiniz. Hadi şimdi şu golemi keselim. İçinden çıkan Shard of the Radiant Light'ı da alıyoruz. Ve bu da başka bir diğer açılan bir anahtar. Ama henüz bunun için erken. Hytale'lerini tehdit eden ve toprağını zehirleyen tüm tehditler ortadan kalktı. Evet, artık her şey bitti. Orbis artık derin bir nefes alabilir. Artık kuzular o geniş vadilerde özgürce dolaşabilir, kuşlar uçsuz bucaksız mavi gökyüzünün özgürlüğüne kanat çırpabilirler. Kurbağalar kendi bataklıklarında istedikleri gibi dil atabilirler. Toprakta kokar mı cefakar anaların hamurla elleri? Ne anlatıyorsun kardeşim sen? Ve biz de sonunda zırhımızı askıya alıp bu muazzam manzaranın tadını çıkarabiliriz. Tabii ki de bir sonraki moda kadar. Tek bir modla Hytale'ı bitirmek işte bu kadar kolaydı. Eğer siz de modu oynamak isterseniz açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Eğer bununla incelediğiniz bir mod varsa yorumlarda belirtin. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone ol.